Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. İsmim Erdal Dilekçi. 2020 yılından beri doçent doktor olarak hizmet vermekteyim. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanıyım. Aynı zamanda geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarıyla ilgili de hem hizmet vermekte hem de aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın eğitimcileri içerisinde görev almaktayım. Bildiğiniz gibi fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlığı genellikle böyle kas iskelet sisteminin akut ve kronik ağrılarıyla uğraşmakta. Özellikle de kronik dönem ağrılar bizim için çok zor tedavi edilmesi, daha meşakkatli işler olarak karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla biz bunlarla ilgili olarak hem fizik tedavinin işlemlerinden faydalanıyoruz. Nedir bunlar? Manuel terapi, kayropraksi, osteopati, diğer elektroterapi ile ilgili olan fizik tedavi ajanlarımız, bunları uyguluyoruz. Bunun yanında girişimsel ağrı işlemlerini yapmaktayım. Dolayısıyla kronik ağrıyla uğraşan bir hekim olarak bireysel değerlendirip hastaya uygun yöntemleri kombine ediyoruz. Bunların dışında özellikle de 2014 yılından itibaren bakanlığımızın da onay vermiş olduğu geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarından proloterapi, akupunktur, ozon tedavisi, mezoterapi, hacamat, sülük, hiridoterapi, larva tedavisi, nöral terapi, manuel terapi, bunlarla ilgili de hem eğitimler düzenlemekteyim hem de hastalarıma hizmet sunmaktayım. Bugün size aslında izole bir tedavi yönteminden değil, özellikle dediğim gibi kronik kas iskelet sistemi ağrılarında biz rejeneratif enjeksiyon tekniklerinin hangilerinden faydalandığımızı, hangi enjeksiyon tekniklerini kombine olarak kullandığımızdan kısaca bahsetmek istiyorum. Nedir bu? Özellikle bu geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları içerisinde proloterapi ve akupunkturu ilk planda sayabiliriz bu rejeneratif tedavilerle ilgili. Burada proloterapi dediğimiz şey yaralanmış olan kas, tendon, bağlar ve eklem kıkırdağıyla ilgili olan yaralanma bölgesine özel uygulanan ve rejenerasyonu tetikleyen hipertonik solüsyonlarla uyguladığımız bir enjeksiyon yöntemi. Ozon gazıyla da kombine edebiliyoruz. PRP dediğimiz, özellikle kişinin kendi kanından aldığımız periferik kandaki kök hücrelerden de elde ettiğimiz solüsyonları da uygulayabiliyoruz. Bunun dışında eklem içine uyguladığımız PRP, kök hücreler, yağ dokudan aldığımız ve kemik iliğinden aldığımız kök hücreler. Bunun dışında bir de son aylarda, hatta son günlerde çok popüler olan egzozom tedavilerini de uyguluyoruz. Hiçbir hasta birbirinin aynısı değildir. Hatta aynı hasta aynı ağrıyla geldiği zaman bile bize yansıyan ve muayenesinde baktığımız patoloji birbirinden farklı olabiliyor. Dolayısıyla biz hastayı mutlaka detaylı bir muayeneden geçirdikten sonra o hastaya uygun tedavilerimiz neyse o hastalara ya sırayla ya da aynı anda bunların değişik kombinasyonlarından oluşan tedavi yöntemleri öneriyoruz ve uyguluyoruz. Dolayısıyla da bizim her hastaya özel uyguladığımız için de hastada olan başarımız daha da artıyor. Hem bilgi hem tecrübeyle alakalı bir durumdur. Ama ne olursa olsun bir kere bizim ellerimiz çok önemli. Yani hastanın muayenesi çok önemli. Hasta bize MR'ını getiriyor, benim fıtığım var diyor. Ama ağrının sebebi fıtık mıdır, başka bir şey midir? Biz bunu ancak muayeneyle anlayabiliriz. Hastayı dinleyerek anlayabiliriz ve hastaya uygun olan da tedavi seçeneklerini o zaman hastanın önüne koymamız lazım. Evet, dediğiniz gibi çok hastanın farklı istekleri olabiliyor. Ancak hastanın isteğinden ziyade burada uygun olan tedavileri sunarız ve o seçenekler içerisinde hasta bize geri dönüş yapar. Burada önemli olan şey şu, yani kas iskelet sistemi ağrılarında asıl önemli olan şey hastanın ağrısını geçirmek mi? Yoksa hastanın ağrısını yapan sebepleri ortadan kaldırıp iyileştirmek mi? Biz hastanın ağrısını ortadan kaldırmıyoruz. Hastanın ağrısına sebep olan dokudaki patolojiyi ortadan kaldırmak için, bu patolojiyi iyileştirmek için tedaviler uyguluyoruz. Onun için adı rejeneratif tedaviler, yani iyileştirici tedaviler.
Süreç ilk önce dediğim gibi hasta mutlaka bir detaylı muayeneden geçmek durumunda. İhtiyaç varsa hastada gerekli görüntülemeler elde ediyoruz. Bununla birlikte de hastanın uyku durumunu, egzersiz durumunu, beslenmesini göz önünde bulundurarak buna göre bir tedavi programı çiziyoruz ve bundan sonra da hastayla birlikte tedavimize başlıyoruz. Bir insanın vücudunda bir şeyi düzeltmek için başladığımız zaman ilk yanıtı 3. haftada alırız biz. 3. haftada başlayan yanıtımızı biz ilk değerlendirmemiz, gerçek anlamda iyileşmemizi ulaştık mı ya da ulaşacağımız yere ne zaman giderizin cevabı 3. aydır. Bu iyileşmeyi bize gösterir. Ağrının durumu bize iyileşmeyi göstermiyordur hiçbir zaman için. Genellikle biz bu tedavileri de adı üstünde tamamlayıcı tedavi olarak geçiyor. Kesinlikle bilimsel altyapısı olan şeylerdir. Biz burada özellikle ortopedik kliniğimizde de hastalarımızın geldiği zaman hastaları değerlendiriyoruz ve genellikle de birçoğunda bu tamamlayıcı enjeksiyon yöntemlerine ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü burada rehabilitasyon sürecinde de bir iyileşme söz konusu ve bu iyileşmenin mutlaka bir şeylerle desteklenmesi gerekiyor. İnsan vücudu da canlı bir organizma ve sürekli çalışan bir organizma. Nasıl ki evinize bir ürün alıyorsunuz, bunu yaptırıyorsunuz. Yaptırdıktan sonra tekrar bozulabiliyor. Evet, insan vücudu da böyle bir şey. Yanlış kullanımlar sonucu, yanlış duruş bozuklukları sonucunda, yanlış ayakkabı kullanımında, yanlış yatak seçiminde, yastık seçiminde bunların hepsinde biz vücudumuzu bozabiliyoruz. Ama en önemlisi uyku bozuksa, egzersiz yapılmıyorsa ve beslenme bozuksa biz vücudumuza zaten zarar vermiş oluyoruz. Bir kere en önemlisi biz hastalarımızda özellikle uzamış kronik hastalarda şunu görüyoruz. Hasta hekim dışında, sağlık personeli dışında, daha doğrusu uzman hekim dışında branşlara gidiyorlar. Lütfen ağrısı olan, kas iskelet sistemi ile ilgili ağrı şikayeti olan hastalarımızın öncelikle bir uzman fizik tedavi doktoru tarafından değerlendirilmesi ve doktorun uygun gördüğü tedaviler çerçevesinde tedavisini yaptırmasını şiddetle öneriyoruz. Ama en önemlisi lütfen ve lütfen, her hasta birbirinden farklıdır. Sizin komşunuzun ilacı veya sizin komşunuzun tedavisi sizinle aynı değildir. Lütfen uzman hekimin bireysel olarak değerlendirip bireysel olarak önerdiği tedavilere dikkat kesilelim. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.